Jüdeciğim, bizim bir dahaki siparişlerimiz ne zaman gelecekti canım? Haftaya abla. Oo, saat kaç olmuş ya? Melek birazdan işten çıkar herhalde. Bilemedim şimdi. Yok ya, böyle olmayacak. Ben gidip Melek'i alayım en iyisi. İyi de sen işe gitmeyecek misin? Ya telefon eder, izin alırım ya. İyi peki o zaman. Ay Jüdeciğim, ya bir ablanı arasan mı? Jülide, kızım sen şu konağa bana bir şey yapsana, bir tarif etsene bir. Kusura bakma Veysel abi, şuna bir bakayım ben. Tamam, bak. Ablamdan. Ne diyor? Melih'i eve şoför bırakacakmış, ona haber veriyor. Ha, iyi o zaman. Ay sağ olsunlar, pek iyi düşünmüşler. Aklımız Melek'te kalmayacak en azından. Evet, çok iyi oldu. Vallahi şimdi içim rahat etti. Vallahi ben de rahatladım Tülay'ım ya, ben de rahatladım. Şimdi çocukların okul çıkışı saati de yaklaştı. Ben de yavaştan çıkayım artık. Tamam abla, dükkanı ben kapatırım zaten. Veysel, hadi sen de hazırlan, beraber çıkalım. Nereye? Ay alemsin ha Veysel, işe gideceksin ya. Ha, ya doğru dedin Tülay'ım, ben de kafama kaldı ya. Neyse tamam, çocukları alırız, ben oradan işe giderim. Hadi. Jüldeciğim hadi kolay gelsin sana. Sağ ol abla. Hoşça kal kızım. Görüşürüz. Leman teyze derin uyuyor herhalde. Gidip geldim, ruhu duymadı. Ama uyusun. Ben mantıyı bitireyim, öyle uyansın. Alev'in mantısını bir yesinler de görsünler bakalım mantı nasıl yapılırmış. Şafak kesin çok beğenecek, kesin. Hayırlı günler Jülide Hanım. Size de hoş geldiniz. Çıkıyordunuz galiba. Çıkıyordum ama önemli değil. Çay içer misiniz? Altını daha yeni kapattım. Çok sağ olun. Fazla vaktinizi almayacağım. Kaç gündür sizinle konuşmak istiyordum. Size Ben o gün gelemedim Şafak Bey. Çünkü bir açıklama yapmanıza gerek yok.
Yanlış anladınız beni. Hesap sormak için gelmedim. Haddimde değil zaten. Ben... buraya... bunu size geri vermeye geldim. Şafak sürprizime bayılacak. Hele o minnoş minnoş lokum gibi mantılarımdan bir atsın ağzına. Her şeyi unutacak. Derdi, tasayı. En başta da o eski sözlüsü müdür nedir? Her kimse kafasındaki silip atacak. İmkansız sevdamız, imkansız Buyurun. kavuşmamız. Sanki dünya bize karşı en yakınım yabancı. Seni bana yar etmiyor. Buyurun lütfen Jülide Hanım. Yokluğun azap uyutmuyor. Bunun sizde kalması daha doğru. Bitmiyor. Günlerim dolmuyor. Sanki dünya bize karşı en yakınım yabancı. Seni bana yar etmiyor. Yokluğun azap uyutmuyor. Gecelerim bitmiyor. Günlerim doğmuyor. İmkansız sevdamız, imkansız kavuşmamız. Ben daha fazla meşgul etmeyeyim sizi. Sanki dünya Hayırlı günler. bize karşı en yakınım yabancı. Seni bana yar etmiyor. Yokluğun azap uyutmuyor. Gecelerim bitmiyor. Günlerim doğmuyor. Doğmuyor. Sanki dünya bize karşı en yakınım yabancı. Seni bana vermiyor. Yokluğun azap uyutmuyor. Gecelerim bitmiyor. Günlerim doğmuyor. Doğmuyor. Bir daha nasıl bakacağım ben onun yüzüne? Ne yapacağım? Anlatamam ki artık bir suçum da olmadığını. Nasıl anlatayım?
Eğer gittiğin yolun sonunu göremiyorsan, bence acele etme. Sakin ol. Düşün. Bazı yolları gitmesi kolay, dönmesi çok zordur. Allah korusun. Hele bir de gittiğin yere ait değilsen. Başından evlilik geçmiş, çocuk sahibi, dul kadınsın Jülide Hanım. Yürüdüğün yol seni dengine çıkarmayacaksa, hiç girme derim ben sana o yola. Sonra üzülen sen olursun. Yazık olur. Değil mi? Ha? Hadi ben seni tutmayayım. Git şimdi nereye gideceksen. Onca sözden sonra ne yapabilirdim ki? Nasıl gidecektim o lafları duyduktan sonra? Sonra daha çok acı çekmektense belki de en doğrusu bu. Gecelerim bitmiyor, günlerim doğmuyor, doğmuyor. İmkansız sevdamız, imkansız kavuşmamız. Sanki dünya bize karşı en yakınım yabancı. Kabullen artık. Seni bana yar etmiyor, yokluğun azap uyutmuyor. Buraya kadarmış. Gecelerim bitmiyor, günlerim doğmuyor, Bitti işte. doğmuyor. Yokluğun azap uyutmuyor, gecelerim bitmiyor, günlerim doğmuyor, doğmuyor. Jülide? Jülide ben geldim. İyi gelmemişler daha. Onlar gelmeden ben de yemekleri yapayım. Emirhan bayılacak. Şimdi önce patateslerimi kızarsam, köfteyi mi yoğursam? Köfteyi yoğurayım. Patatesler soğumasın. Jülide, sen mi geldin? Ha, benim Melek. Sen ne ara geldin Melek? Ben daha yoldasındır diye düşünüyordum. Baksana işlere bile başlamışsın. Ya ablan haber verecekti ama şoför bıraktı beni. Ha, evet mesaj attı. Biz de öyle olunca rahatladık tabii biraz. Ya gerçekten çok iyi oldu. Yani kapının önüne kadar bıraktılar beni. Sonra da markete uğradım, eve geldim işte. Bunlar ne Melek? Ne yaptın sen? Ya ben öyle para alınca Emirhan'ın sevdiği yemeklerden yapayım dedim. Ya niye zahmet ettin ki? Zahmet üzüldü. Sağ ol. Sormayı unuttun. Nasıl geçti ilk günün? İyiydi. Şimdiden alıştım bile. Çok sevindim. Tekrardan hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol Jülide.
Halide, sen iyi misin? Hasta falan değilsin inşallah. Yo, iyiyim, iyiyim. Ne yapıyorsun? Ben de yardım edeyim sana. Sen bırak, ben hallederim. Yorgun görünüyorsun. Geç dinlen hadi. Yok, gerçekten iyiyim. Hadi şöyle de dinlen sen. Tamam. Evet efendim, geldi fotoğraflar. Hemen getiriyorum. Yolladığın klasörde eksik var. Geçen ayın dosyaları eksik. Hemen bakıyorum Tarık Bey. Bunlar ne? Yeni proje için seçilen modelin toplantıda çekilen deneme fotoğrafları. Nasıl yani? Şimdi bu kız burada, hatta içeride. Toplantıda mı yani? Evet Tarık Bey. Bu ne saçmalık? Nerede kaldı Filiz ya? Hemen getireceğim demişti. Geliyordur birazdan Kerem. Ne demek oluyor bu? Ne demek oluyor? Neden bahsettiğimi çok iyi biliyorsun Kerem. Oyun oynama benimle. Açık konuşur musun lütfen? Yine sensiz toplantı yapıyoruz diye bu kadar öfkeleniyorsan... Hatırlarsan ben sana haber vermiştim. Hatta seni davet bile... Ondan bahsetmiyorum. Bu fotoğraflar, bu küçük kızı toplantıya getirmen, hatta model olarak kullanman falan. Bunlar ne demek oluyor? Bununla ilgili bir açıklama bekliyorum senden. Yeni projemizin marka yüzünü elbette çağıracaktım. Proje ekibiyle tanıştırmak için. Ne? Evet. Doğru duydun. Elif, bundan böyle marka yüzümüz olacak. Sen ne söylediğinin farkında mısın Kerem? Bu küçük kız koskoca şirketin reklam yüzü mü olacak yani? Aynen öyle. Çocuk ayakkabısı üreteceğimiz markanın reklam yüzü olarak yetişkin birinin olmasını beklemiyordun herhalde. Ya elbette ama... Aması ne enişte? Elif mi bu iş için uygun değil? Evet. Doğrusu profesyonel bir model bulmak dururken böylesi bir karar almak sence de çok fazla amatörce değil mi? Yapma Allah aşkına ya. Yani profesyonellik dediğin nedir ki senin? Hem ajanstan çağıracağımız kişi de elinde sonunda bir çocuk olmayacak mıydı? Elif'in ne farkı var onlardan? Belki ünlü bir yüz kullanmak. Tanınmış bir çocuk olmasını istemiyoruz. Bu projenin simasının kimsenin görmediği yepyeni bir yüz olmasını istedik ekipçe. Ben sana derdimi anlatamayacağım galiba. Anlat. Anlat diye bekliyoruz zaten. Madem toplantıyı yarıda böldün, kendini ifade et. Senin için de bir fırsat bu. Hem belki de şu an itibariyle bozulan morallerimiz yerine gelir. Ben böylesi bir görev için adam akıllı araştırma yapıp model adayları arasında deneme çekimi yaptıktan sonra en doğru çocuğu bulmak gerekliliğinden bahsediyorum sana. Hepsi bu. Ha. Yani sen projenin selameti için söylüyorsun. Aynen öyle. Evden apar topar getirdiğin besleme bir kızla kalkışılacak işler değil bunlar. Sakın. Sakın bir daha böyle bir kelime kullanma işte. Neyse. Daha fazla uzatmanın lüzumu yok bence. Biz ekipçe doğru bir karar verdiğimizi düşünüyoruz. Eğer şimdi müsaade edersen, toplantıya kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz. Pekala.
Nasıl istersen öyle olsun. Sonuçta bu proje senin projen. İstediğin kararı almakta özgürsün. Umarım sonucu iyi olur. Sonra gelip pişmanlığını anlatmazsın bana. Aptal herif. Ne sanıyor bu çocuk kendini ya? Onları bu fikirden caydırmam lazım. Eğer bu kız tanınacak olursa... Ne oluyor enişte? Ha? Neydi senin şimdi bu yaptığın? Toplantının ortasına girip beni herkesin içinde nasıl azarlarsın sen? Ha? Çocuk mu var senin karşında? Hadi beni de geçtim. O kadar insanın emeğine de mi saygın yok hiç? Hı? Herkesin onayladığı bir karara sen nasıl böyle destursuz saldırabilirsin? Ben sadece fikrimi söyledim. Ama geç kaldın. Ben seni bu projenin içine dahil etmek istememe rağmen sen hiçbir şekilde olumlu bir adım atmadın bize karşı. Hatta dün ben sana bugünkü toplantıda seni aramızda görmek istediğimizi, tecrübelerinden faydalanmak istediğimizi söyledim. Ama sen ne yaptın? İşlerini bahane ederek gelmedin. Şimdi böyle toplantıyı basarak hariçten gazel okuyamazsın, anladın mı? Öyle bir niyetim yok. Ben sadece orada verdiğiniz kararın ne kadar amatörce olduğunu... Şu ya da bu. Biz bir karar verdik ve sonuna kadar da gideceğiz. Günah da sevabı da benim boynuma. Tamam. Madem öyle düşünüyorsun. Karar senin. Bildiğini oku. Ama benim fikirlerim değişmedi. O müthiş projem bir gün batarsa gelip benden yardım isteme. İnanmıyorum ya. İnanmıyorum. Adam hem projeye dahil olmuyor, hem nefretini kusup gidiyor. Toplantının orta yerinde. Yunus Bey, bazen patronlar böyle fevri davranabilirler. Rana Hanım, Kerem de patron. Bir kere böyle davrandığını görmedim. Siz gördünüz mü arkadaşlar? Aslına bakarsanız Tarık Bey'in de haklı olduğu taraflar var sanki biraz. Yani tamam, Tarık Bey bu projede olmayabilir belki ama profesyonel yaklaşımlar sergilemenin daha doğru bir durum olduğunu düşündüğünden... Yani diyeceğim şu ki, bu kadar profesyonel ajanslar ve deneyimli modeller dururken... Rana Hanım, bu tamamen öznel bir karar. İşin başında Kerem var değil mi? İstediği modeli kullanmakta özgür. Hal böyleyken, projede olmamayı seçen birinin kendisi ikinci patron olsa bile verilen kararları bu kadar sorgulamaya hakkı yok. Kerem Elif'le çalışmak istedi mi? İstedi. Bitti. Nokta. Tabii, haklısınız. Ama siz beni yanlış anladınız. Yani ben sadece Tarık Bey'in eleştirisini profesyonel gözüyle bakıp haklı buldum. Yoksa Elif konusunda onun gibi düşünmüyorum. Marka yüzünün Elif olmasını ben de istiyorum tabii ki. Sonuçta kataloglarda sürekli tanıdığımız, bildiğimiz yüzler yer alıyor, öyle değil mi? Birazcık değişikliğin kimseye bir zararı olmaz bence de yani. Bak Kerem.
Bu şirkete yıllarımı verdim ben. Rahmetli babanın ölümünden sonra tüm enerjimi, tüm gücümü bu şirket düze çıksın diye harcadım ben. Yeri geldi, kendi özel hayatımı boşladım. Ailemi boşladım. Sen Amerikalarda öğrenciliğin tadını çıkarırken ben bu şirket için ter döküyordum, ter. Gecem gündüzüm birbirine karıştı. Hepsi burası içindi. Haktanır Holding'in ve ailemizin refahı içindi. Şimdi bunca şeyden sonra karşıma geçip benim fikirlerimi eleştirmeye hakkın yok senin. Anladın mı? Verdiğim kararları sorgulayabilirsin. Hatta beğenmeyebilirsin. Ama bana bir büyüğün olarak saygı duymak zorundasın. Bak. Bugüne kadar şirket için yaptıklarının farkındayım. Bunları yadsıyacak değilim. Ama toplantıyı basıp herkesin içinde bağırıp çağırmana izin veremem. Varsa bir fikrin, sakince gelip konuşursun. Senin haklı bulursak ne hala. Değiştiririz kararımızı. Ama eğer haklı bulmazsak o zaman yapacak bir şey yok. En azından seni de dinlemiş oluruz. Ben unutmadan zaman akıp gidiyor. Onun hızına yetişmemiz lazım. Böyle 10 yıl öncenin fikirleriyle bir yere varamayız. Hatta daha kötüsü batarız belki de. Yani diyeceğim o ki bu şirketin artık yenilikçi ve taze fikirlere ihtiyacı var. Bugüne kadarki emeğin için teşekkür ederim sana. Ama artık vizyonumuzu genişletmenin zamanı geldi bence. Yunus Bey. Yunus Bey, iyi misiniz? Değilim. İyi falan değilim. Su ister misiniz? Yok, istemiyorum. Sen su ister misin Elif'ciğim? Ama yapma böyle. Asma suratını. Biz ne konuştuk az önce seninle? Hani üzmeyecektin artık kendini? Çıldıracağım ya. Şu hale bak. Yok bu böyle olmayacak. Ben gidiyorum. Nereye? İçeri. Burada elim kolum bağlı oturamam ben. Dur Yunus. Bekle. Lütfen beni yanlış anlama. Ama bence senin karışmaman gerekiyor. Yani kendi aralarında çözmeleri gereken bir mevzu gibi. Bana öyle geliyor. Peki. Öyle olsun. Ama şunu bilin ki ne projeden ne de reklam kampanyasından vazgeçtim ben. Kerem fikrini değiştirse bile onu ikna etmek için elimden gelen her şeyi yapacağım. Ben bu projede beraber çalışmak için elimden geleni yaptım enişte. Çıktım senin karşına konuştum. İş tecrübelerinden faydalanmak istediğimi söyledim. Ama sen ne yaptın? Elinin tersiyle beni ittin. Bu projede bana bir kez dahi olsun sen güvenmedin. Daha da kötüsü, bu projede çalışan herkesin emeğini görmezden gelip... Ben senin hata yapmana engel olmaya çalıştım. Sana yardım etmeye çalıştım ben. Bunu görmek bu kadar zor mu Kerem? Beni çalışanların yanında azarlamaya çalışarak mı? Ha? Otoritemi sarsmaya çalışarak mı yardım etmek istedin? Bu mu senin yardım etme anlayışın? Tamam. Sen ne yapmaya çalışıyorsan onu yap, tamam mı? Artık sana karışmıyorum. Ne kararlarını sorgularım bundan sonra, ne de senin dediğin gibi otoriteni sarsmak için sözler söylerim. İstediğin gibi olsun. Ama umarım yanılmazsın verdiğin kararlarda. Çünkü verdiğin kararın sonuçları tüm aile etkileyecek. Bunu bil.
Yardım ister misin? Yemeyeceğim mi? O zaman masaya koyuyorum, tamam mı? Hız kesmeden devam ediyoruz arkadaşlar. Bugüne kadar verdiğimiz emeklerin meyvesini toplamadan, başardıklarımızı görmeden pes etmek yok. En başta da söylediğim gibi Elif bu markanın reklam yüzü olacak. Hayal ettiğimiz reklam kampanyasını el birliğiyle gerçekleştireceğiz. Hep birlikte çok güzel işler başaracağımıza dair güvenim tam. İşte bu. Harika. Ay çok sevindim. Tebrik ederim. Sağ ol kızım, eline sağlık. Afiyet olsun. Macide Hanım, Elif ünlü oluyormuş galiba. Ya, katalog çekimleri için onu seçmişler. Evet, çok güzel. Peki televizyonlara falan da çıkacak mı, reklamlara falan? Yok sanmıyorum, o kadar büyük bir şey değil. Sadece kataloglarda görünecek. O da güzel. Tabii tabii. Elif için de moral oldu ayrıca. O da çok sevindi zaten. Ben müsaadenizle çıkayım. İşlerim var da. Tabii. Kolay gelsin. Sağ olun. Allah'tan televizyona çıkmayacakmış. Çocuğu müştemilattan dışarıya çıkartmayalım derken dünya alem tanıyacak neredeyse. Üf, Allah'ım ne olursun basit bir katalog çekimi olsun. Yoksa Tarık... Of! Seni burada bulacağımı biliyordum. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorsun değil mi? Şirkete dair bazı kararlar alınıyor. Ve sen onay vermiş misin? Vermemiş misin? Kimsenin umurunda değil. Senin ciddiye alan yok. Alışık olmadığın bir durum bu değil mi? Şu anda müsait değilim Rana. Sonra konuşalım. Bütün bunlar neden oluyor biliyor musun? Sen karşındakini adam yerine koymazsan, saygı duymazsan, karşındaki de sana saygı duymaz Tarık. Bizim ilişkimiz de bu yüzden bitti zaten. Bilmem farkında mısın?
Ya ben anlamıyorum Süreyya. Adam destek olacağına köstek oluyor. Yaptığım her işe hayır desin yeter. Bunu gayet iyi anlıyorum ama onun yaptıklarından bu kadar etkilenme sen. Yani sonuçta sen ne yaptığını biliyorsun. Yaptığının doğru olduğunu da biliyorsun. Bu işler öyle olmuyor işte. Bak, yani Tarık abi senin birden dönüp tek başına karar almanı ve bu kararını hiç de közlememene bozuluyor birazcık. Bu konuda hemfikiriz değil mi? Evet, yani bozuldu. Maalesef öyle. Her neyse, yani bunu birazcık da garipsememek lazım. Sonuçta Tarık abi bu şirketin başında hep tekti. Ve alınan her kararlarda onun fikri soruluyordu değil mi? Evet ama yani benim amacım onu yerinden etmek değil ki. Yani ama öyle hissediyor olabilir. Belki de Tarık abinin öncelikli amacı senin yanında birazcık pişirmektir. Yani senin birden böyle bir karar alacağını hiç beklemiyordu belki de. Ama sen en başından beri gayet kendinden emin ve başarılı bir şekilde ilerleyince, o da böyle bir şey beklemeyince birden dengesi bozuldu. Benim derdim tek başıma iş yapmak değil ki. Hem ben onunla da yarışmıyorum. Benim tek derdim işimi yapmak. Hem biliyorsun ben o toplantıya onu da davet ettim. Eğer birazcık tanıyabildiysem Tarık abiye, bu durumlardan pek hoşlanan birisi değil. Bu şirkette olanlara hep kendisi karar vermek istiyor. Yani sizden çok sahiplenmiş gibi şirkete. Belki kendince haklıdır. Evet, öyle. Hem de fazlaca sahiplenmiş. Ayrıca başkasının fikirlerinden gitmek hiç ama hiç ona göre bir şey değil. Bu gayet ortada. Haklısın. Sonuçta Tarık Karakaş'tan bahsediyoruz değil mi? Bak ya. Ben her zaman ya hep ya hiç demişimdir. Her şeyden. Şimdi karşıma geçmiş. Kerem'in o küçük besleme kızı reklam yüzü yapmasıyla ilgili hamlesini çok anlamlı bir şey olduğundan bahsedeceksen fikirlerini kendine sakla. Kerem'e bağlı çalışırsan saçma sapan diye besle. O aptal hamleleriyle yol almaya çalışırsın. O kadar. Hala o aptal hamleler, besleme kız deyip duruyorsun. Ben seni çok iyi tanıyorum Tarık. Senin derdin ne o hamleler, ne de o kız. Senin derdin şirketin avuçlarının içinden kayıp gidiyor olması. Ve sen bunun için hiçbir şey yapamıyorsun. Seni çıldırtan da bu zaten. Ve ben bunu çok iyi biliyorum. Ama şunu bil ki her zaman tek başına olmak, yalnız kurt olmak demek değildir. Bazen desteksiz bir direk gibi devrili verirsin. Haberin olsun. Senin fikirlerine de, akıl vermene de hiç ihtiyacım yok. Ben ne yaptığımı çok iyi biliyorum. Hiç merak etme. Şimdi git buradan. Yalnız kalmak istiyorum. Uçurumun kenarına geldin Tarık. Dikkat et, düşeceksin. Ama düşmeden önce ayağının altındaki son taşı çeken de ben olacağım. Göreceksin yakında. Çocuk olmak ne güzel değil mi? Çok. İyi ki getirdik. Ama iyi aklına geldi. Çocuk etkilenmesin olanlardan. Elif Hanım!
Nasıl? Zormuş değil mi çalışma hayatı? Evet, biraz yorulmuş. Gel otur bakalım. Sen asıl yarın gör. Yarın başlıyor çekimler. Heyecanlı mısın? Bak, hiç heyecanlanma, tamam mı? Her şey çok güzel olacak. Süreyya ablan çok güzel fotoğraflarını çekecek senin. Modelimiz de hazır olduğuna göre hazırlıklar başlasın artık, değil mi? Ben Filiz'i arayayım. Filiz. Heh. Yarın için stüdyo ayarlamanızı rica edeceğim ya. Evet bugün. Bugün hazır olursa çok iyi olur. Son anda çıkan böyle aksaklıklarla uğraşmayalım. Tamam. Tamamdır. Teşekkür ederim. Sağ ol. Sırçıyanı resmen ünlü yapacaklar ve benim elimden hiçbir şey gelmiyor. Hadi Tarık, hadi aç bu sefer şu telefonu, hadi. Bir sen eksik. Bittim ben. Ölüm fermanım yazıldı Vildan. Duvar arasında sıkıştım kaldım. Annesiz, sevgisiz, çaresiz yaşarım. Kara kışlar geçmez mi, bahar hiç gelmez mi? Yoruldum ağlamaktan, nedir günahım? Dört duvar arasında sıkıştım kaldım. Annesiz, sevgisiz, çaresiz yaşarım. Kara kışlar geçmez mi,